Pek çok insan bütün bir ömrü boyunca aşkı arar. Belki siz de onu arıyorsunuzdur yıllardır. Ama ya aradığınız şey hiçbir yere gitmediyse, ya kaybolmadı ve sadece göremediğiniz bir yere saklandıysa, Carl Jung'un derinliklerinden süzülen bir gerçek var ve onu anladığınız an her şey bir anda değişiyor. İlişkileriniz, sevginiz, hatta kendinize karşı olan bakışınız. Bu, rafları dolduran kişisel gelişim kitaplarında bulamayacağınız türden bir şey. Bu, ruhun karanlık köşelerine inmeyi, orada saklanmış hazineyi bulmayı ve onu ışığa çıkarmayı gerektiren bir yolculuk. Doğru soru şu değil, neden doğru kişiyi bulamıyorum? Asıl sormamız gereken soru şu: neden hep aynı hikayeyi yaşayıp duruyorum? Hayatınıza giren insanlar tesadüf eseri karşınıza çıkmıyor. O sizi çileden çıkaran kişi, terk eden, hayal kırıklığına uğratan ya da tam tersine sizi büyüleyen ve hayran bırakan biri. Hepsi de tek bir şeyin yansıması. Kendi içinizdeki çözülmemiş parçaların. Düşünün, sizde en son güçlü bir his uyandıran kişi kimdi? O öfke, hayranlık, çaresizlik ama aynı zamanda muhteşem bir çekim. Bunlar nereden geliyordu? İşte burada çoğumuzun görmediği bir gerçekle karşılaşıyoruz. Her yoğun duygusal tepki bilinç dışınızın açık bir penceresinden süzülür ve gelir. Birinin kibrinden nefret mi ediyorsunuz? Belki de kendi gizli gururunuzdan korkuyorsunuzdur. Birinin özgürlüğüne mi hayransınız? Muhtemelen kendi içinizdeki ifade edilmeyi bekleyen bir parçaya tanıklık ediyorsunuz. Birinin kırılganlığı sizi rahatsız mı ediyor? Peki siz kendi esnekliğinizi ne kadar zamandır reddediyorsunuz? Bu bir suçlama değil. Bu yalnızca bir davet. Kendinizi daha derinden tanımaya, parçalanmış kısımlarınızı bir araya getirmeye ve bütünleştirmeye dair bir davet. Jung'un gölge dediği şey karanlıkta kalan tüm o reddettiğimiz parçalarımızdır. Bastırdığımız öfke, sakladığımız hırs, inkar ettiğimiz kırılganlık, görmezden geldiğimiz ihtiyaçlar. Onlar orada, loş bir odada sessizce bekler ve tüm bildiklerimizi unutturacak bir şeyler yaparlar. Bizim adımıza ilişkilerimizi seçerler. Evet, gölgeniz sizin romantik tercihlerinizin gizli mimarıdır. İçinize gömdüğünüz parçaları ifade edenlere manyetik olarak çekilirsiniz. Sürekli sizi ihmal eden insanlara takılıyorsanız eğer, belki çocuklukta öğrendiğiniz sevgi acıtır dersini tekrarlıyorsunuz. Egemen, kontrolcü kişiliklere karşı direnemediyseniz muhtemelen kendi gücünüze adım atmaktan korkuyorsunuzdur. Bu bir kader değil. Bu bir kalıp ve her kalıp fark edildiği anda kırılmaya başlar. Bu yüzden cehennemden kurtulmak için önce onun haritasını çıkarmalısınız. İlişki geçmişinizi bir film gibi izleyin. Yargılamadan, sadece gözlemleyin. Hangi sahneler tekrar ediyor? Sürekli terk edilme korkusu mu hissediyorsunuz? Her seferinde duygusal olarak erişilmez birine mi aşık oluyorsunuz? Kendi benliğinizi zaman zaman kaybetme eğiliminde misiniz? Bu tekrarlar tesadüfi değil. Onlar hala iyileşmeyi bekleyen yaralara işaret eden yol işaretleri. Her toksik döngünün arkasında kendiniz hakkında gizli bir inanç yatar. Sevgiye layık değilim. İhtiyaçlarım önemli değil. Başkaları için kendimi feda etmeliyim gibi inançlar. Ve bu inançlar görünmez mıknatıslar gibi çalışır. Sizi tanıdık acılara, bildik hayal kırıklıklarına çeker. Neden? Çünkü pisi şey, yani ruhumuz tanıdık olana doğru çekilir. Mantıklı değil belki ama insani bir gerçek bu. İşte Jung'un sözleri bunu çok güzel açıklıyor. Bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar hayatınızı yöneten her şeye kader diyeceksiniz. Ama bu sadece zihinsel bir oyun değil. Yaşadığınız her terk ediliş, her ihanet, her yarı yolda bırakılmış sevgi bedeninizde yankılanıyor. Sinir sisteminiz, duygusal bedeniniz hepsi bu hikayelerin kaydını tutuyor. İşte bu yüzden bilmek yeterli değil. Toksik ilişki kalıplarınızı fark etmek güzel bir başlangıç olabilir belki ama asıl dönüşüm bedeninizi yeniden eğittiğinizde başlar. Yıllarca tekrarlanan tepkilerle oluşmuş sinir yolları, yani sinaptik bağlantılar var beynimizde. Tanıdık acıyı güvenli sanan bir sistem var. Bu yüzden sakin, istikrarlı bir ilişki ilk başta sıkıcı gelebilir. Dram yoktur bunda, adrenalin patlaması yoktur. Sahte hisler yoktur. Ama şunu da hatırlamamız gerekiyor. Sıkıntı düşman değil. O çoğu zaman huzura ulaşmanın alışılmadık ilk adımının yarattığı bir histir. Her farklı bir seçim yaptığınızda, her eski kalıba direndiğinizde beyninizde yeni yollar açarsınız.
bedeninize, zihninize yeni bir hikaye öğretirsiniz. Evet, bu gerçekten de rahatsız edici çoğu zaman. Belki bazı günler eski alışkanlıklarınıza geri döneceksiniz. Çünkü iyileşme doğrusal değildir. Hedef mükemmellik değil, farkındalık olmalıdır. Hedef seçme özgürlüğü olmalıdır. Sınırlar burada kritik bir önem taşıyor. Hem başkalarına hem de kendinize koyduğunuz sınırlar eski kalıpların otomatik tekrarını keser. İlişkilerde kendinizi kaybetme eğilimindeyseniz eğer, kimliğinizi koruyan bir takım sağlam ritüeller oluşturun. Enerjinizi sömüren insanlara çekiliyorsanız, neyi kabul edip etmeyeceğinize, neye evet deyip neye hayır diyeceğinize dair net sınırlar çizin. Sınırlar bencillik değildir. Onlar yeni ve sağlıklı kalıpların kök salabileceği toprağı koruyan öz sevgi eylemleridir. En büyük yanılsama aşkın dışarıdan gelen bir ödül olduğu inancıdır. Yeterince çekici, yeterince başarılı, yeterince iyi olursak birileri gelip bizi sevecek ve tamamlanmış olacağız düşüncesidir. Bu inanç bizi sonsuz bir kovalamacanın içine sokar. Deliklerle dolu bir kap gibi oluruz. Ne kadar sevgi alırsak alalım asla yeterli gelmez. Çünkü doldurmaya çalıştığımız boşluk yalnızca içeriden iyileşebilir. Gerçek değişim şu farkındalıkla başlar. Sevgi deneyiminizin kaynağı sizsiniz. Onu kazanmanıza ya da bulmanıza gerek yok. Mükemmel olmanıza da gerek yok. Kimsenin iznine ihtiyacınız yok. Öz sevgi bir başarı ödülü değil, doğuştan hakkınızdır. Bu devrimi yaptığınızda ilişkileriniz doğal olarak dönüşür. Artık birine muhtaçlıktan dolayı yaklaşmazsınız. Sizi gerçekten görmeyenlere yapışmazsınız. Kabul edilmek için kendinize ihanet etmezsiniz. Bolluk alanından hareket eder, kendinizi kaybetmeden seversiniz ve değerinizi hiçbir zaman sorgulamadan yaparsınız bunu. İronik olan şu, başkalarından sevgi almaya ihtiyaç duymayı bıraktığınızda onu en derinden deneyimlemeye başlarsınız. İlişkileriniz karşılıklı bağımlılık değil, karşılıklı genişleme alanları haline gelir. Bütünlükten hareket ettiğinizde varlığınızın doğası değişir. Artık yaralarınızı yansıtan insanları hayatınıza çekmezsiniz. Özünüzü yansıtan insanları çekersiniz. Bu kibir değil, gerçek bir öz sevgidir ve narsisizmin tam tersidir. Narsisizm derin bir boşluktan, çaresiz bir onay açlığından kaynaklanır. Otantik öz sevgi ise tüm insanlığınızı kusurlarınızla birlikte bilme ve onurlandırmadan doğar. En büyük paradoks belki de şudur. Sevgiyi aramayı bıraktığınızda her zaman orada olduğunu fark edersiniz. Tıpkı okyanusu arayan bir balık gibi siz de her zaman sevginin içindeydiniz. Sadece onu tanımanız gerekiyordu belki de. Göreviniz sevgiyi bulmak değil, onu hissetmenizi engelleyen içsel bariyerleri kaldırmak. Gölgeyi bütünleştirmek, yaraları iyileştirmek, kalıpları kırmak ve bedeninizi yeniden eğitmek. Bu gerçeği somutlaştırdığınızda her ilişki o sevginin bir yansıması haline gelir. Korkmadan, ihtiyaç duymadan, maskeler olmadan otantik bir şekilde vermenin ve almanın bir fırsatıdır bu. Carl Jung ve çağlar boyunca sayısız bilge bunu tekrarladı. Aşk yaptığınız bir şey değil, olduğunuz bir şeydir. Ve bu düzlemde yaşadığınızda her şey değişir. Artık aşkı kovalamazsınız. Aşk olarak yaşarsınız. Kafesleri değil, kanatları olan bir ilişki yaratırsınız. Yakınlığı onay savaşı olarak değil, iki tam varlığın birbirini özgürce seçmesinin kutlaması olarak deneyimlersiniz. Eğer tüm bu konuştuklarımız size iyi geldiyse bırakın kemiklerinize kadar işlesin. Siz zaten değerli ve yeterlisiniz. Aradığınız sevgi dışarıda değil, her zaman içinizdeydi. Onu geliştirmeyi, ona her gün yeniden dönmeyi seçin ve dünyanızın nasıl dönüştüğünü izleyin. Bu sevginin kazanılacak bir şey değil, hatırlanacak bir şey olduğu gerçeğidir. En sağlam ilişkinin kendinizle kurduğunuz ilişkiden geçtiği gerçeğidir. Sen zaten aşksın. Sadece unutmuştun ve artık sadece hatırlamalısın.